İnsanın içini sızlatan, kalbine ayna tutan bir hakikatle baş başasınız. Buyurun, hikmet yolculuğu başlasın. Kalbinizi koruma hikmeti, Allah'ın sevdiği kullarını bazen herkesten ve her şeyden uzaklaştırmasının en büyük hikmetlerinden biri, onların kalplerini korumaktır. Çünkü dünya, insanın kalbini kolayca dağıtan, meşgul eden, hatta kirleten bir yerdir. Bitmeyen koşuşturmalar, gereksiz sohbetler, dünyevi hedeflerin peşinden gitmek ya da yanlış çevrelerde bulunmak insanın kalbini yorar. Ve insan, asıl amacı olan Allah'a yönelmekten uzaklaşır. İşte tam bu noktada Allah sevdiği kullarını bu karmaşadan çekip alır. Bu ayrılık, kalbinizi koruma altına alan, onun safiyetini muhafaza eden bir rahmettir. Tıpkı bir mücevheri parıltısını kaybetmesin diye zararlı etkenlerden uzak tutmanız gibi, Allah da sizin kalbinizi, imanınızı ve ruhunuzu korur. Dünyanın geçici cazibeleri kalbinizi Allah'tan uzaklaştırabilir. İnsan bazen fark etmeden yanlış çevrelere karışabilir. O çevreler sizi imanınızdan ödün vermeye, İslam'dan uzaklaşmaya veya kötü alışkanlıklar edinmeye sürükleyebilir. Allah bu durumları önceden bilir ve kullarını korumak için izole eder. Hayatınızdan insanların çıkması, bir dostluğun ya da bir ilişkinin bitmesi sizi üzebilir. Ama bilin ki bu, Allah'ın sizi koruma şeklidir. Eğer çevrenizde inancıyla alay edenler varsa ya da sizi yanlış yollara çağıran dostluklar içindeyseniz, Allah bu bağları kesebilir. Belki başlangıçta bu sizi üzer, yalnız hissettirir. Ama zamanla fark edersiniz ki bu uzaklaşmalar aslında sizi korumak içindir. Allah, zararlı olan her şeyden uzaklaştırarak imanınızın safiyetini korumaya çalışır. Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurur: Ey iman edenler! Kendinizi ve ailenizi yakıtı insanlar ve taşlar olan cehennemden koruyun. Hayatınızda yaşadığınız bu ayrılıklar yalnızca birer işarettir. Allah size der ki, kalbini dünya meşgalesinden çek ve bana yönel. Bazen insan, çevresindeki gürültülerden dolayı Allah'ın sesini duyamaz hale gelir. Yalnızlık, işte bu seslerin sustuğu ve insanın Rabbi ile baş başa kaldığı andır. Bu anlar, kalbinizin en derin temizliğe ihtiyaç duyduğu anlardır. Allah sizi bu süreçte yalnız bırakmaz, aksine her zamankinden daha yakındır. Belki de Allah size şunu öğretmek istiyordur: kalbiniz bir başkasına değil, yalnızca Allah'a ait olmalıdır. Onun sevgisi ve koruması size yeter. Bu yalnızlık, kalbinizi arındırma ve Allah'a yönelme fırsatıdır. Dünyanın karmaşasından uzaklaştıkça kalbiniz saflaşır, zihniniz berraklaşır ve ruhunuz Allah'ın huzuruyla dolmaya başlar. Karakterinizi arındırma hikmeti Allah, sevdiği kullarını bazen yalnız bırakır. Bu yalnızlık, insanın karakterini arındırması, insan kalabalıkların, seslerin ve dünya meşgalesinin ortasında kendini görmekte ve tanımakta zorlanır. Çevreden gelen baskılar, gereksiz sohbetler ve dünya hırsları insanın içsel yolculuğunu engeller. Fakat yalnızlık, kişiyi kendisiyle baş başa bırakarak hatalarını fark etmesini ve kendini düzeltmesini sağlar. Allah bu süreçte kulunu terk etmez. Aksine onun ruhunu güçlendirmek, sabrını arttırmak ve ahlaki değerlerini yüceltmesi için lütfeder, destekler. Yalnızlık, insanın kendini tanıması için eşsiz bir fırsattır. İnsan yalnız kaldığında kendine ve hatalarına karşı dürüst olma şansı bulur. Belki fark etmek istemediği zayıflıklarıyla yüzleşir. Öfke, kibir, sabırsızlık ya da kıskançlık gibi zaaflarını görür. Bu farkındalık bazen acı verir. Ama aynı zamanda insanın nefsini terbiye etmesi ve karakterini arındırması için bir rahmettir. Allah bu yüzleşmeyi bir lütuf olarak sunar. Çünkü insan hatalarını fark ettiğinde onları düzeltme yoluna girer ve Allah'a daha samimi bir şekilde yönelir.
Musa aleyhisselamın hayatı bu konuda güzel bir örnektir. Allah Musa'yı peygamberlik görevi öncesinde Medyen'de bir süre yalnız bırakmış ve o dönemde onun sabır, tevazu ve dayanıklılık gibi erdemlerini geliştirmesine imkan tanımıştır. Medyen'de çobanlık yaptığı bu dönem, onun karakterinin olgunlaşması ve göreve hazırlanması için bir okul gibiydi. Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Musa'nın o dönemde ettiği dua şöyle aktarılır. Rabbim, gerçekten bana indirdiğin her hayra muhtacım. Bu dua, onun yalnızlık sürecinde Allah'a olan teslimiyetini ve bu dönemin ruhsal olgunluğunu artırdığını anlatır. Yalnızlık Musa'nın Allah'a bağlılığını güçlendirmiş ve onu Firavun gibi bir zalime karşı durabilecek kadar güçlü bir lider haline getirmiştir. Yalnızlık aynı zamanda insanın sabrını artırır. Kişi zorluklara karşı direnç kazanır ve tevekkül etmeyi öğrenir. Bu süreç sadece karakteri değil, kalbi de güçlendirir. Çünkü yalnızlık, insanın çevreden aldığı tüm destekleri bırakıp sadece Allah'a yönelmesini sağlar. Yalnızlık, Allah'ın sevdiği kullarını kendisiyle daha derin bir bağ kurmaları için yönlendirdiği özel bir süreçtir. İnsan, hayatın yoğun temposu ve kalabalıkları arasında bazen Allah'a olan bağlılığını ihmal eder. Dünyanın geçici meşguliyetleri, kişinin ibadetlerine tam anlamıyla odaklanmasını ve kalbini Allah'a çevirmesini zorlaştırabilir. Ancak Allah, sevdiği kullarını bu karmaşadan çekip alır ve onlara sadece kendisine yönelme fırsatı sunar. Bu yalnızlık, insanın Rabbine olan bağını güçlendirmek ve ona daha yakın hissetmek için bir rahmettir. Bu dönemde insan, dünya nimetlerinden ve insanlardan gelen destekleri bir kenara bırakır ve yalnızca Allah'a sığınmayı öğrenir. Allah, yalnızlık dönemlerinde kulunu terk etmez. Aksine rahmetiyle ona daha da yakın olur. Yalnız kaldığında, insan dualarının samimiyetini hisseder ve Rabbine daha içten bir şekilde yönelir. Kalabalıkların içinde dikkat dağıtan her şey ibadeti zayıflatabilirken, yalnızlık bu dikkat dağınıklığını ortadan kaldırır ve kalbin tamamen Allah'a yönelmesini sağlar. Asiye, Firavun'un eşi olmasına rağmen iman etmiş ve bütün baskılara rağmen inancından vazgeçmemiştir. Bu süreçte büyük bir yalnızlık yaşamış, fakat bu yalnızlık onu Allah'a daha da yaklaştırmıştır. Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Asiye'nin duası şöyle aktarılır. Rabbim, benim için yanında cennette bir ev yap. Beni Firavundan ve onun yaptıklarından kurtar. Beni zalimler topluluğundan da uzaklaştır. Bu dua, Hazreti Asiye'nin yalnızlık içinde Allah'a olan derin bağlılığını ve teslimiyetini gösterir. Firavun'un zulmüne rağmen Allah'a sığınmış ve ondan yardım dilemiştir. Bu yalnızlık, onun imanını güçlendirmiş, kalbini dünyadan sıyırarak tamamen Allah'a açtığı özel bir döneme dönüşmüştür. İnsan bu süreçte Allah'ın sevgisini ve rahmetini daha derin hisseder. Kur'an'da şöyle buyrulur. Şüphesiz ki Allah, müminlere karşı çok şefkatli ve merhametlidir. Bu ayet, yalnızlık dönemlerinin bir terk edilme değil, Allah'ın rahmetinin en yoğun hissedildiği anlar olduğunu hatırlatır. Yalnızlık, Allah'ın sevdiği kullarını manevi olarak güçlendirmek ve ona daha sıkı bağlanmalarını sağlamak için sunduğu bir nimettir. Bu süreçte insan yalnız olmadığını, Allah'ın her zaman yanında olduğunu derinden anlar. Ve bu bağ, onun imanını daha da derinleştirir. Sabır ve dayanıklılık eğitimi. Hazreti Ömer bin Hattab, İslam'ı kabul etmeden önce güçlü, sert ve korkulan bir liderdi. Ancak İslam'ı kabul ettikten sonra bu güç ve sertliğini Allah yolunda sabır ve adaletle birleştirdi. Hilafeti döneminde birçok zorlukla karşılaştı, pek çok kez yalnız kararlar almak zorunda kaldı ve ağır sorumluluklar taşıdı. Halka adaletle hizmet etmek için zaman zaman yalnız kalarak tefekkür etti
ve kendini hesaba çekti. Onun şu sözü, yalnızlıkta sabrı ve kendini değerlendirmeyi ne kadar önemsediğini gösterir. Hesaba çekilmeden önce kendinizi hesaba çekin ve amellerinizi tartın. Hazreti Ömer, yalnızlık anlarını bir muhasebe ve sabır eğitimi olarak gördü. Bu süreçte Allah'a olan bağlılığını derinleştirerek her zorluğun üstesinden geldi. Yalnızlık, insanın sabır ve dayanıklılık erdemlerini geliştirmesi için büyük bir fırsattır. Zorluklara göğüs germek, insanın hem ruhunu hem de imanını güçlendirir. Kur'an-ı Kerim'de bu gerçek şöyle ifade edilir. Ey iman edenler! Sabır ve namazla Allah'tan yardım dileyin. Şüphesiz ki Allah sabredenlerle beraberdir. Bu ayet, sabrın ve Allah'a yönelmenin zorluklar karşısında ne kadar önemli olduğunu hatırlatır. Yalnızlık, insanın sabırla Allah'a sığınmasını ve her türlü sıkıntıya dayanmayı öğretir. Sabır, yalnızlıkta öğrenilen ve imanı güçlendiren en kıymetli erdemlerden biridir. Allah bu süreçte kulunun hem ruhunu hem de karakterini olgunlaştırmak için ona sabrı öğretir. İnsan, yalnız kaldığında sabrın anlamını daha derinden kavrar ve bu sabır sayesinde zorlukların üstesinden gelir. Yalnızlık bir terk ediliş değil, sabır ve tevekkül eğitimiyle insanın olgunlaşmasını sağlayan bir rahmettir. Allah sabreden kullarını sever ve onları en güzel şekilde mükafatlandırır. İlahi hikmeti anlama ve derinleşme Allah, sevdiği kullarını yalnızlıkla sınar ve bu süreçte onlara ilahi hikmeti kavrama ve derinleşme fırsatı verir. İnsan, günlük hayatın koşuşturması ve dünyanın meşgalesi içinde Allah'ın hikmetlerini fark etmeyi bazen ihmal eder. Fakat yalnızlık, kişinin tefekkür etmesine, kainattaki düzeni, hayatındaki olayları ve Allah'ın planlarını daha derin bir şekilde kavramasına imkan tanır. Bu süreçte insan, olayların sadece görünen yönünü değil, ardındaki hikmeti ve rahmeti görmeyi öğrenir. Yalnızlık, insanın sadece çevresini değil, kendi iç dünyasını da keşfetmesine vesile olur. İnsan bu dönemde neden bazı şeylerin hayatında olduğunu veya neden olmadığını anlamaya başlar. Allah'ın her olayın ardında bir hikmet olduğunu bildiren ayetler, yalnızlık anlarında kalpte daha derin bir anlam kazanır. Hazreti Ebubekir, İslam'ın en zor dönemlerinde sabrı, tevazusu ve derin imanı ile öne çıkmıştır. Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem en yakın dostuydu. Hicret yolculuğu sırasında Sevr mağarasında Allah'ın hikmetine ve korumasına olan güvenini göstermiştir. İkisi birlikte mağarada saklanırken, müşriklerin onları bulmaya çok yaklaştığı anlarda bile Hazreti Ebubekir'in derin imanı ve Allah'ın planına olan teslimiyeti dikkat çekicidir. O an, yalnızlıkla sınanmış bir tevekkül anıydı. Hazreti Ebubekir'in bu teslimiyeti, Allah'ın planına olan inancının ve ilahi hikmeti kavramadaki derinliğinin bir yansımasıydı. Niyetlerinizi saflaştırma hikmeti Peygamber Efendimiz ona şöyle demiştir. Üzülme. Şüphesiz ki Allah bizimle beraberdir. Bu olay, yalnızlık ve tehlike anında Allah'ın hikmetine güvenmenin ne kadar önemli olduğunu gösterir. Hazreti Ebubekir, Allah'ın planlarına tam bir teslimiyetle bağlı kalarak, yalnızlığın bir terk edilme değil, Allah'ın rahmetini ve hikmetini hissetmek için bir fırsat olduğunu anlamıştır. İnsan yalnız kaldığında, olaylara daha geniş bir pencereden bakabilir. Allah'ın evrende kurduğu düzeni, başına gelen zorlukların ardındaki hikmeti ve dualarının kabul edilme zamanını, yalnızlık anlarında daha derin kavrar. Kur'an-ı Kerim'de Allah şöyle buyurur. Olur ki bir şey sizin için hayırlıyken, siz onu sevmezsiniz. Olur ki bir şey sizin için kötüyken, siz onu seversiniz. Allah bilir. Siz bilmezsiniz. Bu ayet, yalnızlık anlarında insanın ilahi hikmeti daha iyi anlaması ve olayların ardındaki gerçeği fark etmesi için bir rehberdir. İnsan yalnız kaldığında,
hayatındaki her olayın Allah'ın planı dahilinde olduğunu idrak eder ve buna güvenmeyi öğrenir. Yalnızlık, insanın Allah'ın hikmetlerini daha derinden kavramasına ve ona tam anlamıyla teslim olmasına vesile olur. Bu süreçte kişi, olayların görünen yüzünden ziyade, ardındaki rahmeti ve öğretiyi fark eder. Allah yalnızlık anlarında kullarını eğitir, onların imanını derinleştirir. Bu dönemler, insanın hem ruhsal hem de zihinsel olgunluğa ulaşmasını sağlayan ilahi hikmetle dolu anlardır. Allah, sevdiği kullarını yalnızlıkla sınayarak onların niyetlerini saflaştırır. İnsan, kalabalıklar içinde ve yoğun hayatın akışında yaptığı işlerde niyetlerini sorgulamakta zorlanabilir. Bazen bir işi Allah rızası için yaptığını düşünürken aslında o eylemin içinde insanların övgüsünü kazanma arzusu bulunabilir. Yalnızlık, insanı bu dış etkilerden uzaklaştırır. Amellerini yalnızca Allah için yapıp yapmadığını sorgulamasına imkan verir. Yalnızlık, insanın içsel bir muhasebe yapması, ibadetlerini, dualarını ve tüm eylemlerini Allah'ın rızasına yönlendirmesi için bir fırsattır. İnsan yalnız kaldığında, kimsenin görmediği bir ortamda, eğer beni kimse görmüyorsa, ibadetlerime aynı bağlılıkla devam eder miyim? Sorusunu kendine sorma imkanı bulur. Bu tür sorular, niyetlerin saflaşmasına ve riyadan uzaklaşılmasına yardımcı olur. Hazreti Ömer, halifeliği döneminde yaptığı işler ve aldığı kararlar konusunda çok hassastı. Her zaman niyetlerini sorguladı. Adaletle hükmederken, yaptığı her işin Allah rızasına uygun olup olmadığını düşünürdü. Geceleri tek başına Medine sokaklarında dolaşıp, halkının halini kontrol etmesi, onun yalnızca Allah'ın rızasını gözeten bir lider olduğunu gösterirdi. Bir gece ailesine şöyle demiştir: "Eğer Allah'a hesap vereceğim o günden korkmasaydım, bu yükün altına asla girmezdim." Bu söz, Hazreti Ömer'in yalnız kaldığında bile Allah'ın huzurunda olduğunu bilerek hareket ettiğini, her eylemini bu farkındalıkla yaptığını gösterir. Onun bu tavrı, niyetlerin saflığını korumanın ve sadece Allah rızasını gözetmenin önemini öğretir. Yalnızlık, insanı gösterişten, riyadan ve insanların övgüsünü kazanma arzusundan uzaklaştırır. İnsan yalnız kaldığında, amellerinin gerçek niyetini daha net görür ve yalnızca Allah'ın rızasını kazanmak için çaba göstermeye başlar. Kur'an-ı Kerim'de bu durum şöyle ifade edilir: "De ki, ameller yalnızca Allah içindir. Biz sadece O'na ibadet ederiz." Bu ayet, yalnızlık dönemlerinin insanın niyetlerini saflaştırması ve amellerini yalnızca Allah için yapması gerektiğini hatırlatır. İnsan yalnız kaldığında, yaptığı her şeyin yalnızca Allah tarafından bilindiğini fark eder. Bu farkındalık, niyetlerini Allah'a daha çok yaklaştırır. Yalnızlık, insanın nefsini terbiye etmesine ve niyetlerini Allah rızasına göre şekillendirmesine vesile olur. Eşsiz göreve hazırlanma hikmeti Allah, sevdiği kullarını yalnızlıkla terbiye ederek, onları hayatta üstlenecekleri eşsiz görevler için hazırlar. Her insan, Allah'ın takdir ettiği özel bir amaç için yaratılmıştır. Fakat bu amaca ulaşmak, bazen yalnızlık, sabır ve derin bir içsel hazırlık gerektirir. Allah, kulunu yalnız bırakıyor gibi göründüğünde, aslında onu güçlendirmekte, sabrını artırmakta ve daha büyük bir göreve hazırlamaktadır. Yalnızlık, insanın manevi anlamda derinleşmesine, sabrını geliştirmesine ve kararlılığını pekiştirmesine vesile olur. Bu süreçte insan nefsini arındırır, Allah'a olan bağlılığını kuvvetlendirir ve karakterini olgunlaştırır. Allah bu hazırlık döneminde kulunu şekillendirir, olgunlaştırır ve onu daha üstün bir amaca yöneltir. Bu bir terk ediliş değil, ilahi bir planın parçasıdır. Hazreti Ömer bin Hattab, İslam öncesinde güçlü ve sert bir liderdi. Fakat İslam'ı kabul ettikten sonra bu özelliklerini Allah yolunda kullanarak adaletli, sabırlı ve hikmetli bir lider haline geldi.
Halifeliği döneminde aldığı ağır sorumluluklar, onun karakterini ve imanını derinleştirdi. Halkın adaletle yönetilmesi ve İslam'ın geniş coğrafyalara yayılması için çoğu zaman yalnız kararlar almak zorunda kaldı. Onun şu sözleri, yalnızlık anlarında yaptığı iç muhasebenin bir yansımasıdır. Eğer bir gün nefsime uyar ve halkın adaletini gözetmeyi ihmal edersem, Allah beni hesaba çeker. Hazreti Ömer'in bu düşüncesi, yalnızlığın bir liderin karakterini nasıl şekillendirdiğini ve Allah'ın büyük görevlerine nasıl hazırladığını gösterir. Allah, sevdiği kullarını yalnızlıkla sınayarak onları eşsiz görevlerine hazırlar. Bu süreçte kişi zorluklarla karşılaşır. Fakat bu zorluklar onu daha güçlü kılar. Allah, yalnızlık anlarında kulunu hem ruhen hem zihnen olgunlaştırır ve onu hayatındaki daha büyük bir amaca yöneltir. Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurulur: Biz sizi biraz korku, biraz açlık, biraz da mallardan, canlardan ve ürünlerden eksiltmekle sınarız. Sabredenleri müjdele. Bu ayet, zorlukların ve yalnızlık anlarının aslında insanın Allah tarafından daha büyük bir göreve hazırlandığı ilahi bir sürecin parçası olduğunu hatırlatır. Bu dönemde insan Allah'a olan güvenini artırır, kendini geliştirir ve eşsiz bir hikmetle yeniden şekillenir. Zaman akıp gidiyor. Geriye kalan ise aldığımız dersler oluyor. Kalbinizden hidayet eksik olmasın. Hoşça kalın.